Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Devri Musa'dayız. Kızıl Deniz'in yarılıp da Beni İsrail'in bu topraklardan ayrılıp kendilerine vaat edilmiş toprak olarak adlandırıldıkları ama vaat edilen toprağın Filistin olmadığını öğreneceğiniz gündeyiz. Hz. Musa Efendimizin Firavun'la yaşamış olduğu süreç oldukça uzun. Siyer-i Nebi çerçevesindeyiz bu yolculukta. Bu yüzden Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir adamı öldürmesiyle başlayan süreçten alıyoruz kısaca özetle. Çünkü Hz. Musa Efendimizin hayatını başlı başına anlatmak gerekiyor ki Firavun'a danışmanlık yaptığı dönemden tutun da gençlik çağında vermiş olduğu akıl almaz mücadelelerden bahsediyor oluruz inşallah. Bir başka muhabbette, bir başka derste Allah nasip ederse. Efendim Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyan edildiği üzere bir adamı öldürmesi vardır. Bu adamı öldürmesi bu fiili işlerken Rabbinin rızasını gözettiğine dair bir delildir. Zira bir zulümata karşı bir engel alma çabasındayken yapılmış olan bir hatadır. Zaman zaman ne yazık ki bunu bir hatanın ötesine geçirerek bir katliam gibi ya da bir katil olmuş gibi Peygamber Musa Aleyhisselam'ın böyle bir fiili işlediğini, bir katil olduğunu haşa söyleyenler oluyor olacaktır. Ancak bu bir katillik değil, bu Hz. Musa Aleyhisselam'ın kendi kavminden olan bir zatı bir başkası tarafından ezilmesine göz yumamayacağı için o adamı ölümden kurtarmak üzerine, o adamı darptan korumak üzerine gittiğinde daha doğrusu yaşamış olduğu bir fiildir. Bu fiilin hemen sonrasında Firavun'un kendisini zarar vereceğini, tutuklanacağını, hakkını iddia etse de karşılık bulamayacağını anlıyor Hz. Musa Aleyhisselam. Çünkü bu dönemde bahsettiğimiz 18 yaşında Musa Aleyhisselam, Firavun'un etrafındakiler Hz. Musa'dan pek de haz etmiyorlar. Çünkü ortaya koyduğu fikirler, Firavun'u yönlendirmeye başlıyor olması Firavun'un yanındakileri oldukça rahatsız etmeye başlamış durumda. Ardında duran Hazreti Asiye, tarih boyunca Musa Aleyhisselam'ın arkasında durması hasebiyle oldukça önemli bir isim. Ancak bu isim ve vezirlik vazifesinin yanında ikinci bir ismin varlığına karşılık etrafın ciddi manada bir kıskançlığı, bir nefreti de var. Yaşının gençliğinden olsa gerek de diyebilirsiniz. Firavun'un kendisine zarar vermesine karşılık etrafındakilerin bundan daha da onu tabiri caizse Firavun'u daha da zarar vermesi için kendisine yönlendireceğini düşünerek sokakların arasından kaçmak için bir yol ararken karşısına atlı bir melek geliyor. Yani bir melek insan kisvesinde ata binmiş halde yaklaşıyor yanına. Hz. Musa Aleyhisselam'ı Medyen'e götürüyor. Medyen'de bildiğiniz üzere Şuayb Aleyhisselam'ın çağındaydı. Hz. Musa 22 yaşındayken yaşamını devam ettirmişti. Bu olay M.Ö. 1305 yılında oldu ve Hz. Musa Aleyhisselam bu yıllarda 18 yaşındaydı. Yaklaşık 4,5 yıl kalmıştı 22 yaşına kadar Şuayb Aleyhisselam'ın yanında. Şuayb Aleyhisselam kızını evlendirmişti Hz. Musa Aleyhisselam ile. Vazifesini almadan evvel yönünü Kudüs'e döndürmüş Hz. Musa Aleyhisselam hiç de Mısır'a gitmek gibi bir niyeti yok iken yolda eşinin hamile olması vesilesiyle doğumun yaklaştığını fark etmişti. Doğum gecesi olmuştu. Elini koynuna sokup da çıkardığında etrafın büyük bir aydınlık mucizesinin yaşandığı gece. Bu aydınlık öyle bir aydınlıktı ki ta Medine'den Cebeli Tarık'a kadar görülmüş bir aydınlıktı. Mısır'da yaşayanlar bu aydınlığı uzun bir süre sürdüler çünkü kısa bir süre yaşanmadı bu. Yaklaşık 30-35 dakika kadar devam etti. İnsanlar Mısır'da, sokaklarda, diğer şehirlerdeki insanlar aya baktılar, gökyüzüne baktılar. Bu acayip aydınlığın nereden geldiğini anlamaya çalıştılar. Hz. Musa Aleyhisselam eliyle Cebeli Tarık Boğazı'ndan Medine'den Cebeli Tarık Boğazı'na kadar geniş bir alanı Rabbül Alemin'in mucizesiyle aydınlatmıştı. Başlı başına bir hikmet, yine bir ders konusu. Bu derslerin hepsini inşallah yavaş yavaş cuma akşamları yapılan baharat yolunda derleyip toparlayıp sizlere anlatmaya gayret ediyor olacağız Allah nasip ederse.
Hz. Musa aleyhisselam burada bir vazife alıyor. Tekrardan Firavun'a geri dönmesi üzerine, çünkü vahiy ilahi kendisine hasıl oluyor. Nihayetinde bir peygamber olarak görevlendireceğini biliyor ama daha ziyadesiyle önce mesele Kudüs'ten başlar diye önce kendi fikriyatıyla, kendi gönlünün isteğiyle Kudüs'e doğru yönelmişken Sina çölünde dur ve geri dön diyerek kendisine peygamberlik verilmiş oluyor Allah Azze ve Celle tarafından. Geri dönüşünün esası başlarken çocuklarını, doğan çocuğuyla beraber Şuayb Aleyhisselam'a geri gönderiyor. Kulüs halkı adına önden gidecek bir grup olarak. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın kızı ve çocuğu, Hz. Musa Aleyhisselam'ın çocuğu kendilerinden evvel Kudüs toprağına gitmiş olacaklar. Sonrasında o topraktan da geri çağrılacaklar Hz. Musa Efendimiz tarafından. Ne zaman? Denizi yarıp geçtiği zaman. Musa Aleyhisselam Hz. Ali Efendimizin Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam ile yakınlığını tarihsel süreçte kendilerine anlatılmış olan hikmet ve hakikatlerden biliyor. Nereden biliyor diyeceksiniz. Hz. Musa Firavun'un yanında yaşamışken nereden bilebilir bunları? Bir, Hz. Musa Aleyhisselam'ın gördüğü gerçekten ciddi rüyalar var. Bir de kendisi bir ağacın yanına yaklaştığında ağaç kendisine sürekli bir ağaç ona bir hakkı hakikati anlatırdı. Oradan bir ses duyardı. Bir diğer taraftan Şuayb Aleyhisselam'ın çadırında yaşamış olduğu muhteşem mucizelere muhatap oldu. Şuayb Aleyhisselam bir peygamberdi. Musa Aleyhisselam'ın da peygamber olacağını biliyordu nihayetinde. Musa Aleyhisselam bu manayı ilahide Hz. Ali Efendimizin Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam ile yakınlığını görmüş. Kendisine de böyle bir yakın isim olsa, yardımcı olsa, onun yardımıyla beraber Firavun'a karşı mücadele etsin diye arzu ettiğinde Harun Aleyhisselam bu tarihlerde Mekke-i Mükerreme'deydi. Mekke-i Mükerreme'de bir hac vazifesi için gitmiş. Hz. İsmail Efendimizin torunları ile beraber oturuyor. Gerisin geriye Firavun'un yaşadığı topraklara geri dönmeyi hiç de düşünmüyordu ki aynı gecede Hz. Musa'nın yanında yer alması için belli bir zaman sonra kendisine görev verilmişti. Şehre girerken Hz. Musa Efendimiz şehirdeki herkes donup kalmıştı. Çünkü onun korkusuzca geri dönüyor oluşu mutlak surette içinde bir hikmet taşıdığı anlaşılıyordu. Ancak bir diğer taraftan o hikmetin anlaşılabileceği zaman dilimine kadar Hz. Musa Efendimiz'in genel olarak acaba elinde ne var ki neden ötürü korkmadan geri dönebiliyor ki düşüncesi vardı. Kendi peygamberliğini izah ettiği andan itibarense kendi suçunun üstünü örtmek için bunu yapmıştır denildi. Kıssa-i Musa Aleyhisselam elbette oldukça uzun, ancak madem öyledir diyerek Hz. Musa Efendimiz sihirbazların toplandığı o meşhur hadise yaşandı. Tabi bu süre içerisinde Firavun'a karşı su belası, çekirge istilası, karınca istilası, kurbağa istilası, Kıptilerin değil ehli küffarın aldığı suyun kan akması şeklindeki çok çeşitli meselelerle Firavun'u Hakk'a davet etmişti. Denizden geçmek üzerine yola çıkmak zorunda bırakılmıştı Hz. Musa Efendimiz. Bu bir kaçış öyküsünden ziyade Firavun'un artık kesin ve kat'i olarak yolundan dönmeyeceği bir andı. Bu anda ise Hz. Musa Efendimizin yanında ona iman etmiş, onunla beraber bu Firavun'un eziyetinden kurtulmaya niyet etmiş olan 7.000 kişi vardı ki onların hepsi Beni İsrail değildi. Aralarında Kıptiler, Araplar, Grekler, Frenkler ve hatta Firavun hanedanının içerisindeki isimler, yakın öğretmenler, eski sihirbazlar vardı. Bugün Tevrat'ta anlatıldığı gibi bu isimlerin hepsi Beni İsrail değildi. Zaten Tevrat'ta da böyle geçmiyor. Efendim, yalnız tam da Kızıldeniz'in kıyısına geldiklerinde bu 7.000 kişiden 5.000 kişi gerisin geriye dönüp Firavun'a secde ettiler. Sonuçta bir Kızıldeniz'in yarılacağına inanmak yetmezdi, iman gerekirdi. Bir iman testiydi. Tabiri caizse dünyadayken Sırat Köprüsü'ne muhatap olmuştu Hz. Musa Aleyhisselam'ın ardında duranlar. Yahudi, Kıpti, Çingene ve Avrupalılar ve Afrikalılardan meydana gelen bu topluluklar artık topu 2.000 kişi kalmışlardı. Buna karşılık Firavun'un Ege'den beklemiş olduğu büyük bir yardım vardı ki bu yardım biliyorsunuz ki Karun olarak adlandırılır.
Zira Hz. Musa Firavun'u adam etmesi için Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisiyle onlara büyük bir kıtlık vermişti. Bir de Hz. Musa'nın kendi bizzatihi varlığı ve tevhid akidesine iddiası ve peygamberlik beyanatı hak olan bu söz karşısında ona yardım etmek isteyen bir Karun vardı ki onu da inşallah ilerleyen dersimizde anlatıyor olacağız. Efendim, Firavun'un yanında bulunan Asiye Hatun ve Hızkil Hz. Musa'nın tarafına geçtiler. Hz. Asiye anamız hastaydı ve Hz. Musa ile beraber denizi geçti ve denizi geçtikten yaklaşık 3 saat sonra kıyıda vefat etti. Bugün de hali hazırda mezarı bu bölgededir. 9 defa gelmiş olan yardım gemileri her defasında Hızır aleyhisselam tarafından batırıldılar. Ege'de sağlam gemileri batırmak için birini vazifelendirmişti. İşte o bu vazifeyi ilahiyede Hızır aleyhisselamın yöneltmiş olduğu bir adamdı ki bu adam sonrasında Hz. Musa ile Hızır aleyhisselam kıssasında da bizim karşımıza çıkıyor olacak. Tabut, biliyorsunuz, meselesi vardır. Yusuf aleyhisselamın tabutunu taşıdığına dair o bölgeden Yusuf aleyhisselamın tabutu Mısır'dan çıkartılmadı. Çünkü peygamberler öldükleri yerlere defnedilirler. Bu da Beni İsrail'in yine peygamber soylarına Hz. Ebu Bekir Efendimizin beyanatına halel getirmek için tarihi nüshalara konulmaya gayret edilmiş olan bir sahte beyanattır. Hz. Yusuf Aleyhisselam da Mısır'dadır. Efendim, farkındayız. Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını çok kısa olarak beyan ettik. Ama dedik ya, Siyer Nebi yolculuğundayız. Her bir peygamberin hayatı bambaşka. Eksik bilinenleri tamamlayarak Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın Nur-u Muhammedisinin, Nur-u Ahmedi'nin yolculuğundayız. Yarın Allah nasip ederse putlaşan bir kavmin hikayesinde kısaca yaşanmış olan hususlardaki eksikleri kapatmaya devam ediyor olacağız. Yahudiler ve beraberindeki Kıpti, Avrupalılar, Çingeneler bu toprakları terk edip Sina çölüne geldiğinde yeni bir tarih başlıyor olacak. Ama bugün bize anlatıldığı gibi değil. Siyer-i Nebi'yi takip etmeye devam edin. Böylelikle tarihin gerçekleriyle yüzleşmeye gayret edin. Bu yüzleşmeden de nice hikmetler vardır. Rabbim içindekilerle amel etmeyi nasip etsin. Hayata aktarabilmeyi nasip eylesin. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.